Hepimizin bildiği üzere hapishaneler suçluları içeride tutmak için yapılmaktadır. Ancak buna rağmen bazı suçlular çok iyi korunan yüksek güvenlikli hapishanelerden kaçmayı başarıyorlar. Bunun en iyi örneği ise Alcatraz'dan kaçmayı başaran 3 mahkum: Frank Morris, Clarence Anglin, John William Anglin. Bu 3 mahkum sahilden 2,4 kilometre uzaklıkta olan ve kaçılması imkansız denilen Alcatraz'dan firar etmeyi başardılar. Tüm dünyayı şaşkına çeviren bu olayın detaylarına gelin birlikte bakalım. San Francisco Körfezi'nde sahile 2,4 kilometre uzaklıkta bulunan Alcatraz Adası, ABD'nin en ünlü hapishanelerinden birine ev sahipliği yaptı. Burası hapishane olmadan önce askeri amaçlar için kullanılmaktaydı. Ancak 1868 yılında yapılan yerli isyancıların liderlerinin tutulduğu hapishane, Alcatraz'ın gelecekteki rolünü belirledi. Yapılan ek binalarla büyüyen cezaevi 1934 yılında federal hapishaneye dönüştü. Aynı yılın Haziran ayında çeşitli yerlerden yaklaşık 200 mahkum buraya getirildi. Ayrıca Alcatraz'da Al Capone, Doc Barker ve makineli tüfek George Kelly gibi birçok ünlü suçlu hapis yattı. Mahkumlara sayıların verildiği Alcatraz'da yeme, içme ve sağlık bakımı dışında hiçbir ayrıcalık yoktu. Hapishanenin kitaplığından kitap almak isteyen bir mahkumun en az 5 yıl boyunca bir sorun çıkarmaması gerekiyordu. Hapishane tıpkı bir esir kampına benziyordu. Mahkumların büyük bir çoğunluğu günün 23 saatini hücresinde geçiriyordu. Ancak sadece temizlikçi olan mahkumlar bir saatliğine avluya çıkma şansına sahip oluyorlardı. Hapishanedeki her pencere demir parmaklıklarla kaplıydı. Hapishanenin içinde ve gözetleme kulelerinde silahlı görevliler vardı. Ayrıca adanın etrafındaki körfez suları çok soğuktu ve bu sularda köpek balıkları da yüzüyordu. Bu nedenle Alcatraz'dan kaçmak imkansız deniyordu. Fakat 3 mahkum imkansız denilen şeyi başardılar. Bu üçlü daha önceden başka bir hapishanede tanışmıştı. Bu nedenle Alcatraz'a gelir gelmez birlikte kaçmanın yollarını aradılar. Gardiyanların söylediğine göre Frank Morris çok zeki biriydi. Ancak ailesindeki karışıklık nedeniyle küçükken kötü işlere bulaşmıştı. Aslında bu üçlünün kaçış planının içinde Alan West de vardı. Alan West çok yavaş olduğu için diğerlerinin gerisinde kaldı ve kaçamadı. Frank Morris kaçış planı yapmak için uzun süre gözlem yaptı. Yaptığı gözlemler sonucunda Alcatraz'ın duvarlarının eskidiğini ve denizinde duvarlara vurmasıyla duvarların aşındığını fark etti. Daha sonra bir alet ile duvarı kazıdı ve böylece kaçış planının ilk adımını atmış oldu. Alcatraz'da bulunan her mahkum Morris ve ekibine kaçış için yardım ettiler. Örneğin hazırladıkları mankenler için berber olan bir mahkumdan yardım aldılar. Kaçmayı kafaya koyan mahkumlar hücredeki duvarı deldiler ve buradan çatıya çıktılar. Sürekli kendilerini kontrol eden gardiyanlar için yataklarına hapishanede topladıkları malzemeler ile yaptıkları mankenleri yerleştirdiler. Ayrıca bu mankenlerin gerçekçi olması için mahkumlar kendi saçlarını ve kaşlarını koparıp mankene yapıştırdılar. Morris'in kaçış planındaki en önemli nokta çatıya ulaşmaktı. Çünkü çatıya çıktıktan sonra soğuk körfez suları tam karşılarında olacaktı. Morris ve ekibi çatıdan inmek için ısıtma borularını kullandılar. Fakat bundan sonrası çok daha zordu. 3 mahkum çatıdan indikten sonra kayalıklara ulaştı. Kaçış planının en zor ve en tehlikeli kısmı burasıydı. Çünkü hapishaneden kaçmak için sahile giden yolu kullanamazlardı. Çünkü o yol çok iyi korunuyordu. Kaçmak için geriye tek bir yol kalmıştı. O da köpek balıklarının yüzdüğü soğuk ve dalgalı körfez sularıydı. Morris ve ekibi sahile ulaşmak için çok çılgın bir plan yapmışlardı. 3 mahkum karşıya geçmek için bir bot yapacaktı. Elbette bu oldukça zaman aldı. Yaklaşık 50 tane yağmurluktan bot yaptılar ve bir daha dönmemek üzere Alcatraz'dan kaçtılar. Hapishaneden kaçan mahkumlar hiçbir zaman bulunamadı. Bu nedenle de Frank Morris ve ekibinin kaçarken boğularak öldüğü düşünülüyor. Fakat körfez sularında ve sahil kısımlarında cesetleri bulunamadı. Soruşturmayı yürüten ekipler onların köpek balıklarına yem olduklarını düşündüler. Ayrıca yavaş olduğu için kaçmayı başaramayan 4. mahkum Alan West, kaçıştan
Hapisten sonraki gün herkes sorguya çekildiğinde bildiği her şeyi itiraf etti ve arkadaşlarının karaya çıktıktan sonra ne yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polisler firar eden 3 mahkumu yakalayacaklarından emindiler. Ancak kaçmayı başaran mahkumları asla bulamadılar. Morris ve ekibinin ölmediğini varsayarsak, Morris gibi zeki bir adamın Alan West'in öteceğini bilmesi ve buna göre hareket etmesi çok da şaşırtıcı olmaz, değil mi? Belki polislerin dediği gibi köpek balıklarına yem oldular. Belki de karaya ulaşıp hayatlarına devam ettiler. Hangisinin gerçek olduğu bilinmese de her iki durumda da Alcatraz'dan kaçmayı başardıkları inkar edilemez. Bir efsane, El Chapo'nun hapishaneden kaçışı. Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar ismini eminiz ki herkes duymuştur. Hatta Pablo Escobar'ın hayatını konu alan bir belgeselimiz de var. Pablo Escobar'ın tüm hikayesini izlemek için kartlar kısmından videoya ulaşabilirsin. Bu maddemizde ise Pablo Escobar ile yakın dönemde sahneye çıkan Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın kaçış hikayelerine göz gezdireceğiz. Hikayeleri diyorum çünkü El Chapo birden fazla kez hapishaneden kaçmış bir uyuşturucu baronu. Tam adıyla Joaquin Archibaldo Guzman Loera, 4 Nisan 1957 tarihinde Meksika kırsalında fakir bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babasından şiddet gördüğü bilinen Guzman, kısa boylu ve tıknaz bir çocuk olduğu için İspanyolca kısa anlamına gelen El Chapo takma adıyla anılıyordu. Çiftçi bir ailede doğduğu için çocukluğu tarlalarda geçti. Zaman zaman bölgenin tüm çocuklarıyla beraber haşhaş tarlalarında çalışıyordu. Babası ile birlikte bölgedeki pek çok insan gibi ufak tefek uyuşturucu satış işleri yapıyorlardı. Gerçek anlamda organize suça bulaşması ise 1980'li yıllarda başladı. El Chapo 1970'li yıllarda El Padrino tarafından yönetilen Guadalajara karteli için çalışmaya başlamıştı. Uyuşturucu sevkiyatlarını denetlemek gibi basit bir görevi vardı. Fakat kendisi payını arttırmak istiyordu. Zaten gözü kara bir adam olarak şiddet kullanmaktan çekinmediği için kartel içindeki saygınlığı da giderek artmaktaydı. 1980'li yıllarda El Chapo, Meksikalı ve Kolombiyalı kartellerle ortak işleri imza atmaya başladı. Elbette malın gönderildiği yer, dünyada en çok uyuşturucu bağımlısının yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri topraklarıydı. Bu dönemde Guadalajara karteli içinde bulunan köstebek bir ajanın ifadeleri El Chapo'nun adım adım ilerleyişini anlatmaktadır. Guadalajara karteli liderinin tutuklanması sonrası El Chapo işlerin kontrolsüz kalmasını istemediği için kendi Sinaloa kartelini kurdu. Aslında kahramanımızın gerçek anlamda gözünü nasıl hırs bürüdüğünü bu dönemde görüyoruz. 1989-1993 yılları arasında Sinaloa karteli ile hem diğer karteller hem de Meksika ordusu arasında binlerce insanın hayatını kaybettiği korkunç bir çatışma dönemi yaşandı. Hükümetin baskıları nedeniyle El Chapo bir süre kaçtı ve oradan oraya gezdi. 1993 yılında tutuklanıp Meksika'ya gönderildi ve 20 yıl hapse mahkum edildi. Elbette bu dönemde de hapishaneden kartelini yönetmeyi sürdürdü. 2001 yılında rüşvete bağladığı gardiyanların yardımıyla kolayca hapishaneden kaçtı. Kaçış soruşturmasında neredeyse tüm gardiyanların yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı. Hapisten kaçtıktan sonra El Chapo kelimenin tam anlamıyla kendi krallığını kurdu diyebiliriz. 2000'li yıllarda Meksika ve Kolombiya'dan çıkıp da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılan her bir uyuşturucu ona aitti. Kendisi çerez parası gibi milyonlarca dolar rüşvet dağıtıyordu. Forbes dergisine göre 2009 yılında Sinaloa kartelinin 3 milyar dolar, El Chapo'nun ise kişisel olarak 1 milyar dolar serveti vardı. Tıpkı Pablo Escobar gibi El Chapo'nun da bir halk kahramanına dönüştüğü dönem bu dönemdir. Yoksulluğun pençesindeki halka uyuşturucu işinden bir istihdam sağlamakta kalmamış, aynı zamanda bölgedeki her bir yoksula yardım etmeye başlamıştı. Öyle ki adına bugün bile söylenen kahramanlık türküleri yazılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri için El Chapo bir numaralı düşman haline gelmişti. Onun hakkında en ufak bir bilgi getirene bile 5 milyon dolar ödül verileceği açık
açıklandı. Bir yandan da Meksika ordusu var gücüyle Sinaloa karteliyle savaşıyordu. O dönem yaşanan çatışmalarda resmi rakamlara göre on binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Bırakın ailesini, onunla uzaktan yakından alakası olan herkes yakalanıyordu. ABD başta olmak üzere tüm ülkeler ailenin mal varlıklarına el koyuyordu. El Chapo bu süreçte bir kez yakalanmış ama yine rüşvet yardımıyla kaçmıştı. En büyük kaçışı ise 2014 yılında yaşandı. El Chapo nihayet DEA ve Meksika ordusunun haftalar süren bir operasyonu sonucu 2014 yılında Meksika'nın Mazatlan kentinde yakalandı ve tutuklandı. Mahkemeyi beklerken Toluca yakınlarında bulunan maksimum güvenlikli Altiplano hapishanesine gönderildi. Fakat 11 Temmuz 2015 gecesi bir baktılar ki El Chapo yok. Yapılan incelemelerde hücresindeki lavabonun altından dışarı doğru uzanan 1,5 kilometrelik bir tünel bulundu. Tünel 2 metrelik ahşaplarla güçlendirilerek inşa edilmiş profesyonel bir yapıydı. Hatta öyle ki tünelde toprak taşıma işleri için bir motosiklet kullanılıyordu. Olan olmuş, El Chapo tekrar kaçmıştı. Mahkemede ifade veren Damaso Lopez, patronunun eşi ve oğlunun El Chapo'yu Altiplano hapishanesinden çıkarma planının başından beri içinde olduklarını söyledi. Emma Coronel'in 2014'te eşini ziyarete gelip yaptığı gizli toplantıları anlattı. Coronel bir tünel kazılmalı ve kazıcılar bir an önce başlamalı diyordu. El Chapo'nun oğulları sonradan hapishanenin yakınlarında bir ev alıp kazma işlemlerine başladı. Hapishanenin içine bir GPS cihazı sokulup El Chapo'nun hücresinin tam koordinatları kazıcılara verildi. Lopez 1,5 kilometrelik tünelin kazılmasının aylar sürdüğünü ve bu sürecin El Chapo'ya çok uzun geldiğini anlattı. Ayrıca kazım işlemlerinin çok yüksek sesli olmasından yakınıp kazma seslerini odasından duyabildiğini de söylüyordu. Aynı zamanda Lopez, patronunun hücresinin yerinin çok sert olduğundan kolay kırılmadığını da ekledi. Fakat bütün zorluklara rağmen Temmuz 2015'te El Chapo hapisten kaçmayı başardı ve kendisi için tasarlanan küçük motosiklete binip tünelden kaçtı. Kaçış sonrası ABD ve Meksika güvenlik güçlerinin ortak katılımıyla o güne kadar görülmemiş büyüklükte bir insan avı başlatıldı. Bu sefer yalnızca El Chapo ve çevresindekiler değil, bilinen tüm uyuşturucu kartellerine operasyon düzenleniyordu. Hal böyle olunca düğüm daha kolay çözüldü ve El Chapo 8 Ocak 2016 tarihinde kendi bölgesi Sinaloa'da kanlı bir çatışma sonrası ele geçirildi. Bu sefer işleri sıkı tuttular ve El Chapo'yu uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, cinayet gibi suçlarla arandığı Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiler. Yüksek güvenlik önlemleri arasında 13 Kasım 2018 tarihinde başlayan mahkemesi 12 Şubat 2019 tarihinde tamamlandı ve kendisi ömür boyu artı 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2021 yılında eşi Emma Coronel de tutuklandı ve 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Richard Lee McNair'ın posta yoluyla hapishaneden kaçışı. Oklahoma'da doğup büyüyen Richard Lee McNair, hava kuvvetlerinde görev yaparken Kuzey Dakota, Minot'a geldi ve kısa bir süreliğine bu şehri evi yaptı. Ancak 1987'de bir subay olarak ve şehrin polis departmanı için muhbir olarak çalışırken hayatı dramatik bir şekilde değişti. 17 Kasım'da Richard, 38'lik silahını kullanarak bir hırsızlık yaparken kendisini şaşırtan 2 kişiyi vurdu. Suçlulardan biri 4 kurşundan ikisi ona isabet ettiği için hayatta kaldı. Lakin Jerome Teis o kadar şanslı değildi. Richard'ın kimliği belirlendi ve kısa bir süre sonra sorgulanmak üzere tutuklandı ve burada silahını teslim etti. Bu eylemin sonunda cinayet ve cinayete teşebbüsten her biri için ömür boyu hapis cezası ve soygundan 30 yıl mahkum edildi. İşte o zaman onun kurnaz doğası ortaya çıktı. Şubat 1988'de Richard, dudak kremi kullanarak kelepçelerden kurtulup yerel polis karakolundan kaçtı. Birkaç saat sonra bir binanın 3. katından atlayıp polislerden kaçarken yaralandı ve kısa bir süre sonra tekrar yakalandı. Yargılanmayı beklerken 2 cüruf biriketi ve sadece halat kullanarak Ward County hapishanesinden neredeyse kaçmayı başarmıştı. Ancak bu girişimi sonuçsuz kaldı. Richard'ın ikinci başarılı kaçışı 9 Ekim 1992'de Bismarck'taki Kuzey Dakota Eyalet Hapishanesi'nde gerçekleşti.
O ve diğer iki mahkum havalandırma kanalı üzerinden kaçtılar ve daha sonra yollarını ayırdılar. Yetkililer diğer iki mahkumu saatler içinde yakalarken Richard 10 ay boyunca yakalanamadı ve 5 Temmuz 1993'te Nebraska'nın Grand Island şehrinde bulundu. Kendini gizlemek için saçını boyamış ve seyahat etmek için çalıntı arabalar kullanmıştı. Tutuklanmasının ardından sorunlu bir mahkum olduğu için Federal Hapishaneler Bürosu'na nakledildi. 5 Nisan 2006'da Amerika Birleşik Devletleri Hapishanesi Pollock'tan kaçmayı da başardı. Yetkililere göre Richard McNair, hapishane görevlerinin bir parçası olarak 2006 yılına kadar eski posta çantalarını ve konteynerları restore eden bölümde çalıştı ve kaçışını burada planladı. Özel olarak yapılmış bir sandığa saklanıp diğer paketlerin altına gizlendi ve kendini posta ile dışarı göndermeyi başardı. Tesisin dışına çıkınca serbest kaldı ve kaçtı. Bir polis memuru Richard'ı saatler sonra durdurdu. Ancak McNair sadece bir koşucu olduğunu iddia ederek onu ikna etti. Sakin tavırları ve suçluluk belirtisi göstermemesi onun kaçmasına yardımcı olmuştu. Daha sonra Richard'ın sabıka fotoğrafı birkaç kez Amerika'nın en çok arananları programına konu olurken o Kanada'ya kaçtı. Ekim 2007'nin sonlarında rastgele bir polis kontrolü sırasında yeniden yakalandı. İade edilene kadar Kanada'daki Atlantik Enstitüsü'nde gözaltında tutuldu. Bugün 62 yaşında olan Richard Lee McNair, Colorado Florence'daki maksimum güvenlikli USB Florence AdMax'te hapsedilmektedir. John Dillinger'ın hapishaneden kaçışı. 1903'te Indianapolis'te doğan John Dillinger, 1934'te ölmeden önce 24 bankayı soydu ve birkaç kez hapsedildi. Liseyi terk eden Dillinger, suç hayatına mağaza hırsızlığı ve araba çalarak başladı. Terhis olmadan önce donanmada görev yaptı ve 1924'te 16 yaşında bir kızla evlendi. Onun geçimini sağlayamayacağını anlayınca bir mağaza sahibini soydu ve 9 yıl hapis yattı. 10 Mayıs 1933'te serbest bırakıldıktan sonra boşanmış olan Dillinger, geçimini sağlamak için bankaları soymaya başladı. 29 yaşındaki adam Paul Parker, William Shaw ve Noble Claim Comp ile bir ekip kurdu ve Ohio'da tutuklanmadan önce çeşitli bankalardan $30.000 fazla para çaldı. Dillinger adamlarına kaçmaları ve onu kaçırmaları için bir plan sağlarken en kötü şöhretli hapisten kaçışı 1934'te geldi. Adamları bir gardiyanı vurarak ve Dillinger'ı hapisten çıkararak Indiana sınırını geçer geçmez eyaletler arası bir suç işlemişlerdi. Daha sonra yakalansa da Dillinger bir polis memurunu öldürmekten yargılanmayı beklemek yerine 3 Mart 1934'te gardiyanları hücresini açmaları için kandırmayı tercih etti ve tahta bir silah yaptı. 2 makineli tüfek aldıktan sonra gardiyanları hapsetti ve Şerif Hawley'nin arabasıyla Crown Point'ten kaçtı. Dillinger aylar sonra bulundu ve vurularak öldürüldü. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta 85 metre tünel kazıp Merkez Bankası'nı soyan hırsızların tarihte yaptığı en büyük soygunları anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.